Sevgili dostlar. Bugün 20 Ocak 2024. Şimdi sizlerle beraber çarşıya doğru bir yolculuk yapacağım. Önce bir kısa yoldan gideceğiz. Evlerin arasına gideceğiz. Daha sonra çarşıya ulaşıp tekrar otobüste döneceğim. Şimdi bugün kış mevsiminin tam ortasındayız. Ne tür manzaralar var yolda birlikte görelim diyerek böyle bir video çekmek istedim. Kameramı döndürüyorum. Evet kıymetli dostlar. Normalde burası kese yol, kısa yol daha doğrusu. Daha önce buradan geçmiştik defalarca. Bir tane yaz videosu çekmiştim. Şimdi aynı istikamette kış videosu çekeceğim. Manzaralar neler birlikte görelim. Bugünlerde hava soğuk, kar çok fazla yağmadı. Olan karın da ne olduğunu birlikte görelim. Burası normal gidilen yol. Biz şu anda buradaki kısa yoldan gideceğiz. Her zamanki gittiğimiz ormanın içinden geçen hemen aşağıya ulaştığımız yol burası. Evet bugün dediğimiz gibi 20 Ocak 2024. Sıcaklık şu anda eksi 10 derece civarı. Ama böyle aşırı şekilde üşüyecek bir hava yok. Evet ormanın içinden hemen aşağıdaki evlerin, apartmanların oraya ulaşacağız. Evet günlerden cumartesi olduğu için otobüs çok sık kalkmıyor. Onun için sonraki otobüse kadar ben bu şekilde bir video çekeyim diyerek yayan gitmek istedim. Evet uzaklardan uçağın sesi geliyor. Bizim bulunduğumuz şehirde hava yolu var. Evet kıymetli dostlar, şu açıklık araziye büyük ihtimal yeni bir apartman yapılacak. Şu anda burada biraz kazı var. Birazcık ormanlık alandı. Orayı kesmişler. Dolayısıyla herhalde yakın zamanda oraya inşaata başlarlar. Yani Norveç'in şartında yaz gelsin de inşaat yapalım diye öyle bir şey yok. Yaz kış fark etmiyor. Yağmur da yağsa, kar da yağsa inşaatlarını devam ettiriyorlar. Çünkü diğer türlü zaten iklim olabildiğince kar yağışlı, yağmur yağışlı. Beklemenin bir mantığı olmuyor. Evet daha önce buradan geçiyorduk. Şunun altından geçiyorduk. Orası biraz zor olduğu için bakın yeni bir şey yapmışlar. Yeni yol yapmışlar. En azından buradan geçiyoruz. Evet bakın hemen göstereyim tekrar. Burası böyleydi. Bu yıkılan bir ağaç. Evet Norveç'te ağaçlara öyle yıkıldığı zaman kolay kolay çok da dokunmuyorlar. Çünkü doğa kendiliğinden orayı hallediyor yani bir bakıma. Odun kullanımı çok yok. Zaten buraya gelip onu kesmeleri de zor olacağı için o şekilde bırakıyorlar. Evet. Dikkatli bir şekilde gidelim. Burası biraz kayalık.
Şu anda yolumuzu epey bir kısalttık. Bakın böyle apartmanın bahçesine gelmiş olduk. Buradan devam edeceğiz. Evet, normalde güneş şu anda saat 10.40 falan. Güneş doğalı 1 saat falan oldu. Evet, benim geldiğim yer kıymetli dostlar. Şu karşıdaki, bakın şu karşıdaki evin arkası. Evet, burada böyle manzaramız bu şekilde. Bizim buradaki havaalanı Avrupa'daki en yoğun havaalanlarından birisiymiş. Norveç'in 3. büyük havaalanı ama buna rağmen işte Norveç'in kuzeyine gidenler, güneyine gidenler burada aktarma yapabiliyorlar. Sonra Avrupa'nın birkaç şehrine buradan doğrudan uçak var. Polonya'ya var. Mesela ondan sonra yaz mevsiminde Antalya, Türkiye Antalya'ya da oluyormuş. Onun için böyle uçak seslerini duyuyorsunuz. Evet, apartmanlar böyle bakın. Bunların hepsi de elektrikle ısınıyor. Norveç'in özelliği dolayısıyla evler normal temiz enerjiyle ısınmış oluyor. Ondan sonra hava kirliliği olmuyor. Şu yan taraftaki evler de aynı. Yani şömine kullananlar var böyle tek tük. Onlar da sadece odun kullanıyorlar. Öyle şey yok. Kömür yok. Evet, bu apartmanların yine bir özelliği kıymetli dostlar. Büyük oranda ahşap temelinde şey var, beton var. Mesela bunlarda da sadece temelinde beton var. Ama geri kalan kısımları tamamen ahşap. İzolasyonu falan da ona göre olduğu için evler çok soğuk olmuyor. Evet. Manzaramız böyle. Soğuk, karlı. Ondan sonra kışın en soğuk günleri. Mesela bakın burada da yine böyle direkt dağın dibine yapılmış apartmanlar. Çünkü arazi az Norveç'te. Olan araziyi mümkün olduğu kadar verimli kullanmaya çalışıyorlar. Bu apartmanların altında bu ilerideki apartmana doğru gidiyor, yol gidiyor. İlerideki apartmanın altından sokak geçiyor. En sondaki apartmana kadar sokak geçiyor. Evet, bakın bu apartmanlar da kıymetli dostlar. Temeli beton, direkleri beton, geri kalan duvarları falan ahşap. Bir de zemin beton olabiliyor. Geri kalan duvarları ahşap. Bakın normalde apartmanın bahçesi ama şey yok. Çit falan yok, hani böyle insanlar girmesin bilmem ne yapmasın falan diye. Yani en azından insanlar kendini güvende hissettikleri için öyle bir şeye gerek duymuyorlar demek ki.
yolumuzun yaklaşık 3'ten 1 bölüğü gitti. Evet, şehrin manzarası böyle. Evet dostlar. Evet bakın. Burada sol tarafta bir tane evin şeyinde bacasında duman var. Yani orası demek ki şömine kullanıyor. Şömineyi evin tamamını ısıtmak için değil, sadece salonda böyle biraz da nostalji olsun diye yapıyorlar. Evet kıymetli dostlar, bakın burası normal buğday tarlası yazın. Ama burayı yerleşim yeri olarak kullanmıyorlar. Burası ise o dediğim altından yol geçen binalar. Yani temeli beton, geri kalan kısmı ahşap. Böyle teras şeklinde yapılmış. Araziye uygun şekilde yapılmış böyle farklı mimarisi olan bir bina. Evet kıymetli dostlar. Buradan sol taraftan devam edersek normalde yine bizim evlerin o tarafa gidiyor. Sağdan devam ettiğimiz zaman çarşıya gidiyor. Evet kıymetli dostlar, geldiğim yön bu taraf. Şimdi mahalle arasına girmiş olduk. Biz buradan devam edeceğiz. Bir sürpriz olmuş. Maalesef kamerayı çok kontrol etmemiştim. Hava soğuk olduğu için kamera kapanmış. Birazcık çekememişim. Onu da yapacak bir şey yok. Şu anda evlerin arasından devam ediyoruz. Evet, böyle bakın. Arabalar için evlerin altında garaj da var. Yanında da olabiliyor icabında. Böyle bakın. Çok gösteremiyorum şimdi. Güneşe karşı olduk çünkü. Evet, bu evler genelde bir kişiye ait. Bazıları 2 kişilik olabiliyor. 2 ailelik olabiliyor. Evet. Bakın herhangi bir
Zaten kar çok yağdığı için ekstra temizlik yapmıyorlar. Sadece böyle mahalle arasındaki yolları bile aşırı dereceden temizlemeden bırakıyorlar. Bakın. Sistemleri ona göre, arabanın lastikleri ona göre. Bakın burası böyle. Ondan sonra burası da böyle. Evet, biraz yerim maalesef kesilmiş. Videom durmuş, hava soğuk olduğu için kamera kapatmış. Evet, şimdi buradan karşıdaki ana yola çıkacağız. Ondan sonra oradan çarşıya ulaşacağız. Evet, böyle bakın. Adamların arabaları dışarıda. Kapalı garajlar da var gerçi de. Öyle. Evet, bazı evlerin bakın önünde odunlar var. Bunlar dediğim gibi şöminesi olanlar ha burada var. Bakın. Yoksa normalde evler şeyde olduğu için, ahşap olduğu için ateşli şeyler biraz tehlikeli. Bu bütün evlerde kıymetli dostlar havalandırma sistemi var, alarm sistemi var, yangın sistemi var. Dolayısıyla elbette burada da yangın oluyor icabında sık sık ama onu en aza indirmek için bütün sistemleri yapmışlar. Ben yaklaşık 2 yıldan beri buradayım. Sadece bir metruk bina vardı. Orada bir yangın çıkmıştı. Belki bir iki tane daha böyle evlerde falan çıkan yangınlar var. Başka öyle bir yangın falan yok. Evet, dolayısıyla insanlar güven içinde yaşıyorlar. Evet, ben biraz videoyu kapatayım kıymetli dostlar. Mahalle arasında en azından görmüş oldunuz. Evlerin nasıl olduğunu falan görmüş oldunuz, bakın. Ondan sonra ben biraz elimi ıslayayım, yine devam ederiz. Kıymetli dostlar, ben ta şu karşıdan geldim. Burası bizim eve giden, oradan gelen yol. Burası ise tabii ki karşıya giden yol. Şimdi biz de soldan devam edeceğiz. Evet, tam karşımızda güneş var. Şu anda saat 11 civarı oldu. 12, 1, 2, 2.30, 2.45 civarı güneş tekrar batacak. Yani en fazla birazcık daha yükselebilir, o kadar. ...21 Aralık'a kadar burada mörk nat diyorlar. Yani karanlık gece diyorlar. Karanlık geceleri gördük. Şimdi artık gündüzler uzamaya başladı tabii ki. Evet, ben karşıya geçeceğim. Böyle. Yani buradan hemen şuradan. Yani bizim yolumuz böyle. Bakın, yolun kara olduğu gibi duruyor kıymetli dostlar. Sadece hemen üstünü bir kazıyorlar, o kadar. Evet, burası normalde şu karşıda gördüğümüz Olevik Okulu'nun araba parkı. Olevik Okulu Şordal'ın en büyük okulu. Sadece Şordal'ın değil, bu bölgedeki yakın ilçedeki, ondan sonra köylerdeki öğrenciler buraya geliyorlar.
Alevi Okulu Meslek Lisesi. Norveç'te düz lise, ondan sonra Anadolu Lisesi, Fen Lisesi şeklinde liseler yok. Sadece genel itibariyle meslek lisesi var. Liseyi bitiren öğrenci en azından bir tane meslek öğrenip çıkıyor. Ben meslek öğrenmeyeceğim diyorsa hemen liseden sonra 2 sene hazırlık gibi bir şey var. Oradan okuyup üniversiteye geçiyor ama öyle ya da böyle üniversitede yeniden meslek öğrenmesi gerektiği için onun yerine lisede o öğrenmek istediği mesleğin temelini alıyor. Üniversitede onun yüksek eğitimini devam ettiriyor. Böyle bir özelliği Norveç'in eğitiminde. Evet. Arkaya şöyle bir bakalım hemen. Evet, benim geldiğim şey bakın. Şu ortadaki elektrik direğinin hemen sol tarafında kalıyor. Ben oradan geldim bakın kıymetli dostlar. Yürüye yürüye artık buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi devam edelim. Evet, Alevi Okulu'nun diğer girişi. Böyle 2-3 tane giriş var. Sonra burası, bu sol taraftaki bina bizim eğitim gördüğümüz, Norveççe öğrendiğimiz, vatandaşlık bilgilerini öğrendiğimiz Voksen Opplæring Center diyorlar. Yani yetişkin eğitim merkezi. Norveç'e gelen herkes ister Amerika'dan gelsin, ister Avrupa'nın başka ülkesine gelsin, ister Afrika'dan gelsin, ister Asya'dan gelsin, fark etmez. Mutlaka Voksen Opplæring Center dediğimiz yetişkin eğitim merkezine gelip Norveççe öğrenmek zorunda. Kıymetli dostlar. Eğer buraya gelmezse ya bu yetişkin eğitim merkezleri genelde belediyelerin gözetiminde, eğer buraya gelmezse o zaman özele gitmesi lazım. Özel de çok pahalı. Evet, Norveç'e merak duyanlar var. Norveç'e gelmek istiyorum diyenler var. Norveç elbette ki kendine göre güzel ama kıymetli dostlar bir bedeli var. Mutlaka mesleğiniz olması lazım. Mutlaka İngilizceniz olursa çok iyi olur. İlk geldiğiniz günlerden itibaren size yardımı dokunur. Ondan sonra mutlaka Norveççe öğrenmeniz gerekiyor. Elinizdeki mesleğin buradan tanınması gerekiyor. Yoksa diğer türlü Norveç'e gelip ziyaret edip gitmek zorunda kalırsınız yani. Evet, şimdi burada böyle kıymetli dostlar. Genel itibariyle geldik. Ben telefonumun şarjı çok azaldı. Mecburen kapatmam lazım çünkü dönüşte telefon kullanmam gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kıymetli dostlar.